Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizi gerçekten sahiplenen ve geleceğe dair planları olan erkeklerin önemli davranışlarından bahsedeceğim. Sahiplenme terimini benimseme anlamında kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Güzel insanlar, söyleyeceğim bu 4 madde bir bütündür ve söyleyeceğim bir maddeye odaklanıp da bana değer veriyormuş diyerek büyük bir hataya da düşmeyin. Tüm maddeleri eğer erkekte görüyorsanız sizi gerçekten önemsediğini ve ilişkinizde geleceğe dair umut olduğunu söyleyebilirim. İlişkiniz eğer yeni ise bunların hemen gerçekleşmesini beklemek gibi bir hataya da düşmeyin. Bazı duygular hemen oluşmayabilir. Erkeğin sizi tanımadan direkt olarak sizi aşırı önemsemesini beklerseniz eğer tüm ilişkilerinizde başarısız olmayı da garantilemiş olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden maddelerimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Birinci maddemiz, olumsuz duygularınızı ifade ettiğinizde ve vazgeçme eğiliminde olduğunuzda sizi ikna etmeye çalışacaktır. Değerli arkadaşlarım, bir erkek sizi gerçekten önemsediğinde ilişkinin başlangıcından itibaren gördüğünüz olumsuzlukları dile getirdiğinizde sizi ikna etmeye çalışacaktır. Fakat bunu ne zaman ve niçin yaptığı da çok önemlidir. Konuyu biraz daha açmak istiyorum çünkü gerçekten çok önemli. Diyelim ki aranızda yaş farkı var ve erkek sizden küçük. Bu durumu sorun yapıyorsanız bunun çözülebilecek bir konu olduğunu ifade edebilir. Diyelim ki evlendiniz, ayrıldınız ama erkek hiç evlenmemiş biri. Ailesinin sorun yapacağını düşünerek ondan uzaklaştığınız durumlarda sizi mutlaka ikna etmeye çalışacaktır. Buradaki önemli nokta da şudur arkadaşlar. Eğer erkek belli bir çıkarı varken bunları söylüyorsa ve çıkarı karşılandıktan sonra bu konularda kesinlikle konuşmamaya başladıysa bu sizi kandırmak için söylediği bir şey olabilir. Diyelim ki amacı cinsellik olduğu için sürekli sizi ikna etmeye çalışan erkek onu ciddi zannettiğiniz için onunla cinsellik yaşarsanız artık sizi ikna etmeye çalışmaz ve konuyu açtığınızda bir şekilde kapatmaya çalışır. Bu yüzden bu davranışlar gerçekten çok kritiktir ama tek başına bir anlamda ifade etmeyecektir. Bu yüzden diğer söyleyeceğim maddeler çok kritiktir. Geçelim ikinci maddemize. Ne kadar yoğun olsa da mutlaka size zaman ayıracaktır ama bu durum sizin ona ne kadar ilgili olduğunuza ve yönlendiriciliğinize de bağlıdır. Değerli arkadaşlarım, bu konuyu herkes bildiğini zannediyor ama çok yanlış bilinen bir konu. Özellikle bana gelen yüzlerce danışanda çok fazla gözlemlediğim durumlardan biri. Kadınsal olarak ilgili olmanız erkekler açısından çok farklı şekilde algılanıyor ve bunu abarttığınız takdirde garanti görünmenizde neden oluyor. Bu yüzden sevgide olduğu gibi ilgide de abartıya kaçmak çok yanlıştır. Çünkü erkek doğasıyla sizin doğanız çok farklıdır arkadaşlar. Erkekler sizi tanıma sürecine girmeden bağlanmaya da başlamayacaklardır. Eğer erkeklere baştan itibaren aşırı ilgili davranırsanız bir süre sonra onları ikna etmek için her şeyi yaptığınızı, hatta karşılık göremeyince aşırı sinirlendiğinizi görmüşsünüzdür. Bu yüzden bir erkeğin sizi tanıması için bunu kendisi istemelidir arkadaşlar. Bunu ona hazır bir şekilde sunarsanız size dair hiçbir şeyden memnun olmayacağı gibi sürekli bahane üretmeye de başlayacak ve sizden süratle kaçacaktır. Çünkü bu durumda tek gördüğü şey sizin onu ne kadar çok istediğiniz olacaktır. Ne kadar güzel olursanız olun, ne kadar kültürlü ve çekici olursanız olun, erkek başlangıçtan itibaren sizin onu ne kadar çok istediğinizi gördüğü an sizden var gücüyle kaçmaya başlayacaktır arkadaşlar. Madde başlığında ne kadar yoğun olursa olsun size değer veren erkek size zaman ayırmaya çalışacaktır demiştim. İşte bu zaman ayırma konusu arkadaşlar sizin ona koşulsuz şartsız ilgili davrandığınız durumlarda geçerli olmayacaktır. Erkeğin sizi özlemesi için gizem oluşturmak çok önemlidir. Korkmayın arkadaşlar, bu durumun sonsuza dek devam etmesi gerekmiyor. O sizi merak ettikçe siz de ona sadece sorduğu zamanlarda çok fazla ayrıntıya girmeden anlattığınız durumlarda erkeğin sizi daha fazla önemsediğini ve çok işi olsa bile bir şekilde size zaman ayırdığını da göreceksiniz. İlişkinin dengeli olması için sizin yönlendiriciliğiniz çok önemlidir. Eğer bu yönlendirmeyi erkeğe bırakırsanız her şey erkeğin istediği gibi olduğu süreçte her şeyde mahvolacaktır. Akıllı kadınlar ilişkiyi erkek yönetiyormuş gibi davranırlar ama asıl kontrol kendilerindedir. Bu yönlendirmenin nasıl yapılacağını Tren-Ray kuralıyla erkeği istediğin gibi yönlendir videomda anlattım arkadaşlar. O videomu da izleyebilirsiniz. Geçelim 3. maddemize. Sahiplenen erkek mutlaka kıskanacak ve size kıskandığı konularda çözümler sunmaya başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kıskanmanın da belli bir ölçüsü vardır. Sizin yaşam tarzınızı sorgulayan kıskançlıklar ileride büyük sorunlara neden olacaktır. Bazı erkekler ilişkiye ciddi başlamasalar da olay birden ciddiyete dönebiliyor ve bu süreçte sizin yaşam tarzınızı
kılık kıyafetinizi tamamıyla değiştirmeye çalışabiliyorlar. Eğer bunu sevdiği için yaptığını düşünerek her şeyi onun istediği gibi değiştirmeye giderseniz en ufak sorunda bu kadar çok şeyi senin için mi yapmışım diyerek onu suçlamaya başlarsınız arkadaşlar. Bu konularda binlerce kişi üzerinde yaptığım gözlem de şudur. Eğer bir şeyi sadece erkek istedi diye sırf sizle evlensin diye yaparsanız evlenseniz bile bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmeniz mümkün olmuyor. Bu konuda tabii ki istisnalar var ama buradaki önemli konulardan biri başta yaşam tarzınızı beğenmeyen bir erkeğin sizi kıskanması ve değiştirmeye çalışması daha büyük sorunlara yol açacaktır. Gelelim asıl duruma. Eğer erkek bazı konularda sizi kıskandığı yönünde şunu şöyle yapsan daha güzel olmaz mı? Ben olsam bunu böyle yaparım gibi tavsiyeler vermeye başladıysa sizi kıskanma eğilimi vardır. Ama bu kıskanma eğilimi sizin davranışlarınıza da bağlıdır arkadaşlar. Bilinçli kıskandırma çabalarınız ve dediklerini hiçbir şekilde önemsemediğiniz durumlarda artık size karışmadığını bile gözlemleyebilirsiniz. Geçelim dördüncü maddemize. Sahiplenen erkek sorunlarınıza kayıtsız kalmayacaktır ve size şefkat gösterecektir. Değerli arkadaşlarım, bu konu kadın için de erkek için de çok önemlidir ama erkekler doğaları gereği sizlere göre daha katı gözüktükleri için şefkat gösterdikleri durumlar büyük anlam taşıyor. Yine başta söylediğim gibi bazı durumlarda elde etme çabasına giren erkekler sizi elde edene kadar şefkatliymiş gibi davranabilirler. Bu konu çok hassastır. Özellikle kırmızı çizgileriniz konusunda size baskı yapmayan ve bunu anlayışla karşılayan erkekler sizi benimsemiş erkeklerdir. Diyelim ki kırmızı çizginiz cinsellik. Sırf cinsellik yaşayamadığı için seninle yaşayamıyorsam başkasıyla yaşamama müsaade et gibi bazı manipülasyonlarla hareket eden erkekler sadece çıkarcı erkeklerdir ve uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Hatta bu konularda kadınların dini inanışları doğrultusunda cinselliği evlilik sonrası yaşamak istemelerini çağ dışılık olarak yargılayan bazı kişilerin sizi manipüle etmesine asla izin vermeyin. Bu konularda çok fazla hata yapılıyor arkadaşlar. Evet, cinsellik yaşamak ya da yaşamamak kişilerin tercihidir ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi erkekler kadını tanıma niyetine girmeden evlilik öncesi cinsellik yaşadıkları durumların %95'inde asla evlilik düşünmüyorlar. Tabii ki istisnalar mevcut. Bu söylediklerim kişilerin cinsel yaşamlarına karışmakta değildir. Bunu binlerce kişiye danışmanlık veren bir ilişki koçu olarak söylüyorum. Değerli arkadaşlarım, madde başlığında da söylediğim gibi sizi sahiplenen erkek sorunlarınızla her süreçte ilgilenecek ve bunu sorun etmeyecektir. Bazen ayrılık yaşasanız bile sizden desteğini çekmediği durumlarda olacaktır. Özellikle aranız bozukken bile hala sizden desteğini çekmeyen erkekler size şefkat gösterdiklerini bu şekilde göstermeye çalışırlar. Değerli arkadaşlarım, bu söylediğim 4 madde sizi gerçekten sahiplenen ve geleceğe dair ciddiyet planları yapan erkeklerin en bariz davranışlarındandır. Bunların hepsini bir erkekte görüyorsanız ilişkinizin iyi bir yöne doğru gideceğinden kuşkunuz olmasın. Tekrar söylüyorum, bir erkeğin sizi sahiplenmesi sadece erkeğe bağlı değildir. Sizin yönlendirmeniz ne kadar başarılı olursa erkek size o kadar benimseyen tavırlarla yaklaşacaktır. Bu videonun da sonuna geldik güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.